Bilgisayarın açılırken yavaş mı açılıyor? Programlar açılırken takıla takıla açılıyor veya programlarda çalışırken donuyor mu? Veya bilgisayarının fan sesi artık kulaklarını mı acıtıyor? Çoğu kişi artık bu seviyede sadece bilgisayarınızı formatlamaktan başka çarenizin kalmadığını söyler. Ama Windows'ta bilgisayarı formatlamadan da ciddi şekilde hızlandırmanın bazı yöntemleri var. Bu videoda hiçbir şey silmeden, format atmadan, veri kaybı yaşamadan bilgisayarınızı en iyi performans seviyesine çıkaracağız. Ve bu gösterdiğim ayarlarla da Windows'u çöp etmeyeceğiz. 144p haline getirmeden en güzel şekilde kullanmaya gayret edeceğiz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda da destek olmayı mutlaka unutmayın. O zaman bilgisayarınızı nasıl hızlandırabilirsiniz? Gelin anlatıyorum. Evet, bilgisayarımıza geçtik. Öncelikle yapmamız gereken en önemli şeylerden birisi bilgisayarın açılışını hızlandırmak için başlangıç programlarını azaltmaktır. Şimdi buradan görev yöneticisine geliyoruz ve başlangıç kısmına bastığımızda bakın burada başlangıçta açılan programları görüyorsunuz. Ben zaten bunu sürekli değiştirdim ve sürekli kontrol ettiğim için bende bu ayar zaten çok az. Yani bakın burada görüyorsunuz PC Manager olsun, EA olsun, Copilot olsun. Burada sizde zaten büyük ihtimal etkinleştirildi yazıyordur. Buradan ben şunu bir etkinleştireyim. Bakın sizde de artık hani bu şekilde ya geldiniz buna tıkladınız, devre dışı bırak dediniz. Yani kullanmadığınız her şeyi buradan devre dışı bırakmalısınız. Çünkü devre dışı bıraktığınızda bilgisayar açıldığında o program açılmayacak. Siz buradan Copilot yazıp bastığınızda o program açılacak. Yani bunu devre dışı bırakmanız bilgisayarınızı hızlandıracak fakat programla ilgili herhangi bir sorun zaten yaşamayacaksınız. Daha sonra yine buradan gelişmiş sistem ayarlarını görüntüle kısmına geliyoruz ve buradan ayarlar diyoruz. Öncelikle bakın buradan en iyi görünüm olarak ayarlıymış bende, yani bu bende bu şekildeymiş. Buradan geliyoruz ve bunu en iyi performans için ayarla diyoruz. Bunu uygula diyoruz. Bunu uyguladıktan sonra bu tür görüntüleri de görmek istemiyorsanız buradan bazı ayarları siz kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Bakın bunun tikini açıp buradan yaptığımda artık yarı saydam eskisi gibi oldu. Burada gözünüze çarpan ve sizin görüntünüzü bozan şeyleri buradan kendiniz düzenleyebilirsiniz. 3-5 ayarı burada açmanızda bir problem yok ama en iyi performans için kalsın burada. Ardından yine bilgisayara geldiğinizde arka plan uygulamaları kısmına geldiğinizde bakın burada bende bütün arka plan uygulamaları açıkmış. Buradan neyi kapatabilirsiniz? Bakın Copilot'ı ben kullanmıyorum. Copilot'ı kapatabilirim. Cortana'yı kullanmıyorum. Hava durumu ben işte buradaki haberler hava durumu kısmını ben burada kullanmadığım için hava durumunu kapatmışım. Siz de burada kullanmadığınız ve arka planda açılan birçok şeyi kapatabilirsiniz. Zaten açtığınızda, yani programı açtığınızda bunlar da sizinle birlikte otomatik olarak açılacak. Bakın Skype hayatımda ben hiç oturumu açmadım. Buradan Skype'ı da direkt olarak kapatıyorum. Siz de buradaki ayarları mutlaka optimize etmelisiniz. Ardından da disk temizliği çok önemli, biliyorsunuz ki. Buradan ayarlara geldim. Buradan sistem diyorum. Buradan sol köşe sol taraftan da depolama dediğimde bakın burada depolama kısmını görebiliyorsunuz. Burada geçici dosyalar kısmında benim 32 GB geçici dosyam varmış. Bunun içerisine tıkladığımda nerede 32 GB dosya olduğunu bana sıra sıra veriyor ve buradan da buradaki ayarları tıklayıp dosyaları temizle diyebiliyorum. Fakat benim herhangi bir depolama sıkıntım olmadığı için şu an bu ayarı yapmama gerek yok. Ama sizler eğer depolama sorunu yaşıyorsanız bu ayarları mutlaka yapmalısınız. Ayrıca bunu ben manuel olarak yapmak istemiyorum, unuturum diyorsanız da buradan akıllı depolama kısmına geldiğinizde 30 gün boyunca geçici dosyalarda hiçbir işlem yapmazsanız, değiştirmezseniz, üzerine yazmazsanız o dosya otomatik olarak siliniyor ve siz bunu otomatikleştirmiş oluyorsunuz. Yani gidip manuel olarak temizlemenize gerek yok. 30 gün hiçbir şey yapmazsanız oradaki dosya tamamen siliniyor. Ardından bir laptop ayarına geliyoruz. Burada eğer laptop kullanmıyorsanız, masaüstü bir bilgisayar kullanıyorsanız bu ayar sizin için çok önemli değildir. Sizde kategori olarak geldiyse buradan bunu büyük simgeler yaptıktan sonra güç seçenekleri kısmına geldiğinizde bu sizde dengeli veya güç tasarrufu modundadır. Bunu da mutlaka yüksek performans moduna almalısınız. Ayrıca şimdi geldik en önemli ayara. Buradan bilgisayarın logosuna tıkladınız, çalıştır dediniz ve MS Config yazıp buradan tamam dediniz. Buradan da hizmetler kısmına geldiniz. Bakın tüm Microsoft hizmetlerini gizle. Buradaki tiki mutlaka açmalısınız. Açmazsanız bu tik kapalı, bu tik kapalıyken tüm hizmetleri devre dışı bırak yaptığınız an bilgisayarınız hocam GG olur, bilgisayar bir daha açılmaz. O yüzden kardeşim buradaki tiki açıyorsun. Tik açıldığında burada bir bakın bir
hani beyaz ekran gelip gidiyor. Buradaki tiki açıp buradaki tümünü devre dışı bırak diyorsun. Eğer bilgisayarın yavaşsa bu ayar senin bayağı işini görecektir. Ama buradaki tiki mutlaka açmalısın kardeşim, yoksa bilgisayarın bir daha açılmaz. Eğer bilgisayarının RAM'i düşükse sanal RAM de aktif edebilirsin. Buradan yine gelişmiş sistem ayarlarına geldiğimizde buradan performans kısmından ayarlar dediğimde, buradan gelişmiş dediğimde bakın buradaki hemen buraya gelmişken buradaki ayarı da açalım. Burada sizde arka plan hizmetleri olaraktır bu. Eğer programlar yavaş açılıyorsa buradaki programlar kısmını seçebilirsin. Ardından değiştir deyip geldiğinde de buradaki tiki kaldırıp ayarla dediğinde, buradan da özel boyut dediğinde burada depolamandan sanal RAM oluşturabilirsin. Fakat aslında çok da hızlı bir diske sahip değilsen buradaki tamamen otomatik kalsa da senin için gayet yeterli bir alan oluşturacaktır. Şimdi de küçük ama etkili ipuçlarından biraz bahsedelim. Şimdi biliyorsunuz ki Windows bilgisayarlar sürekli güncelleme alan bilgisayarlardır. Siz bu güncellemeleri düzgün bir şekilde takip etmezseniz, işletim sisteminiz çok eski kalırsa bilgisayarınızda tabii ki performans kayıpları, performans sorunları yaşarsınız. O yüzden Windows Update kısmından işletim sistemi güncellemelerini mutlaka kontrol etmelisiniz. Ayrıca virüs programı kullanıyorsanız da farklı virüs programlarını kullanmak yerine ya bir adet virüs programı kullanın ya da ben zaten crackli harici hiçbir program kullanmıyorum derseniz de bilinçli bir kullanıcıysanız Windows Defender'da sizin işinizi gayet yetecektir. Ayrıca bilgisayarınızın masa üstünü de kısa yollarla çöp etmeyin. Yani 100 tane kısa yol koymayın masa üstünüzde. Bilgisayar her açıldığında o masa üstünü de yüklediği için bilgisayarınızda açılışında performans kaybı yaşamaya zaten başlarsınız. Ayrıca SSD kullanıyorsanız da trim ayarını mutlaka BIOS'tan açmalısınız. Evet, bu videomuzda bu kadardı. Bu videodaki ayarları yaptıktan sonra bilgisayarında performans farkı oldu mu? Önceden kasmalar vardı, şu an geçti mi? Yani ne düşünüyorsun bu ayarlar konusunda? Yorumlarda mutlaka fikrini belirtmeyi unutma. Bu tarz videoların devamı için de kanala abone olup bildirimleri açmayı mutlaka unutma. Çünkü kanala ne kadar destek olursanız ben o kadar hızlı, o kadar güzel videolar çekmeye gayret ederim. Elimden geldiğince zaten kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum. Herkesin içine yarayacak içerikler üretmeye çalışıyorum. Fakat olabildiğince, elimden geldiğince bu işleri yapmaya gayret ediyorum. Daha fazla bu tarz videolar için de hani format atmadan bilgisayar hızlandırma, format atmadan işte telefon hızlandırma tarzı videolar istiyorsanız bunu bir seri halinde de çekebilirim. Çünkü telefonlar içinde bazı ayarlar geçerli. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dikey videolarımı da buradan takip edebilirsiniz. TikTok ve Instagram'da da dikey içerikleri oraya da çekiyorum. YouTube Shorts'ta da aynı şekilde yayınlıyorum. Oradan da beni mutlaka takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.